Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Selamünaleyküm Muhsin. Yes. Okay. Thank Name? you, şükran. Burak. Yes, correct. Keyfak. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi otelimden ayrıldım. Şu an Cidde'deyim. Tren istasyonuna gidiyorum. Bir aksilik olmazsa Mekke'ye gideceğiz. Taksi çağırdım şimdi Karim uygulamasından. Burada 2 tane tren istasyonu var. Bir tanesi havalimanında bulunan tren istasyonu. Diğeri de El Süleymaniye isminde bir tren istasyonu var. Ben havalimanındaki tren istasyonuna gideceğim. Orası bana daha yakın. Yaklaşık bir 10 kilometre yolumuz var. Daha sonrasında istasyona varacağız. Orada da bileti nasıl aldığımı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Tren istasyonuna geldim şimdi. İstasyonun girişi burası. Hemen karşıda da havaalanının girişleri var. Mesela burada C1 kapısı var. B2 kapısı var. Tren istasyonu hemen C1 ile B2 kapısının karşısında kalıyor. Hemen şöyle karşıda da Zemzem Water yazıyor. Orada zemzem suyu alabileceğiniz bir yer var. Ya burada hava çok sıcak. Taksilerin içi de buz gibi, böyle kapalı bir alana girdiğiniz zaman klimayı basmışlar. İnsan üşüyor ya. Taksiyle buraya gelene kadar böyle 10-15 dakika falan sürdü ama yeni de duş almıştım. Sular da çok garip burada. Saçınızı böyle keçe gibi yapıyor. Biraz böyle serinletti, üşüttü. Kendime getirdi ama biraz üşüdüm. Şimdi şöyle köşeye geçeyim de sizlere bu bileti nasıl aldığımı anlatmak istiyorum. Suudi Arabistan'da yüksek hızlı tren var arkadaşlar. HHR Train isminde bir uygulama var. Ben aşağı yazacağım. Bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Bu uygulama üzerinden tren bileti alabilirsiniz. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Tren bileti almak için ana sayfaya girdim. Şu şekilde gözüküyor. Ben şu an Cidde Airport, Cidde Havalimanı'nı seçtim. Gideceğim yer de Mekke. Mekke'yi şu şekilde seçiyorsunuz, tamam mı? Mekke'yi seçtiğiniz zaman size bir uyarı veriyor. Uyarı şu şekilde: Mekke diyor kutsal bir şehir, sadece diyor Müslümanlar buraya seyahat edebilir. Eğer diyor umre görevi görecekseniz, yani Kabe'yi görecekseniz Nusuk isminde bir uygulama var. O uygulama üzerinden randevu almanız gerekiyor diye bir uyarı veriyor size. Şimdi bu uygulama üzerinden gideceğiniz istasyonu seçiyorsunuz, tarihi seçiyorsunuz. Daha sonrasında tren bileti fiyatları geliyor karşınıza. Bir liste geliyor. Saat kaçta tren var ve kaç para. Sizlere naçizane tavsiyem olabildiğince erken bilet almaya çalışın. Yani biletinizi önceden almaya çalışın. Çünkü ekonomi sınıfı biletleri çok çabuk bitiyor. Business class'a kalırsınız. Business class'ta birazcık pahalı. Ben mesela Cidde'den Mekke'ye 34,5 riyale bilet aldım. Daha pahalıya da biletler vardı ama ekonomi sınıfında bilet buldum. 34,5 riyalde 9 dolar civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. Ve 50 dakika sürecek. Yani yüksek hızlı tren olduğu için 50 dakikaya Mekke'ye gideceğiz. Zaten çok uzak değil Mekke. Dilerseniz otobüsler de gidiyor, taksiler de gidiyor. O şekilde de gidebilirsiniz. Biletinizi seçtiniz, artık ekonomi mi, business class mı onu siz biliyorsunuz. Seçtikten sonra koltuk seçiyorsunuz. Daha sonra kişisel bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi girdiğiniz bir seçenek var. Orayı dolduruyorsunuz. En sonda ödeme kısmı. Banka kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Visa ya da Master kartınız varsa bu kart üzerinden ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi biletinizi aldınız, tamamdır. Bunun dışında bir de Kabe'yi ziyaret edeceksiniz. Yani Mekke'ye giderseniz. Kabe'ye girmek için Nusuk isminde bir uygulama var demiştim.
Şöyle bir şey okudum, yani o uygulama üzerinden bir randevu oluşturursan iyi olur. Çünkü bazen hani yoğunluk durumu falan oluyor ya, zaten randevu oluştururken onu görüyorsunuz. Çok yoğun, az yoğun diye saat aralıkları seçiyorsunuz, orada gözüküyor. Nusuk uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Daha sonrasında bir profil oluşturuyorsunuz ve ben mesela turist vizesiyle geldim buraya ama turist vizesiyle Kabe'yi ziyaret edebileceğim bir seçenek yoktu. Hac seçeneği vardı, umre seçeneği vardı ve bir seçenek daha vardı. Ne demek bilmiyorum, yani o seçeneğin ne olduğunu bilmiyorum. Ben mecburen mesela umre seçeneğine tıkladım. Umre seçeneği üzerinden bir rezervasyon oluşturdum. Dedim ki şu saatte Kabe'yi ziyaret edeceğim. Tamam dedi ve bana böyle belge gibi bir şey oluşturdu. Eğer sorarlarsa o belgeyi Kabe'nin girişinde göstereceğim. Soruyorlar mı sormuyorlar mı bilmiyorum. Ama işte buradan hani yaparsanız iyi olur diye bir internette araştırdığımda bu karşıma çıktı. Ben de Nusuk uygulamasından rezervasyonumu, yani Kabe'yi ziyaret edeceğim saati onlara iletmiş oldum. Ve bu şekilde artık Kabe'yi görmeye gidebiliriz arkadaşlar. Hazırız. Buraya şöyle biletiniz e-mail olarak geliyor mail adresinize. Orada bir QR kod var. O QR kodu geçtiğimiz kapıya okutuyorsunuz, girişe. Daha sonrasında içeriye giriyorsunuz arkadaşlar. Trenim geldi şimdi. Çocuğa biletimi gösterdim, dedi bu gelen benim tren mi? Emin olayım, yani yanlış bir şey yapmayayım. Evet dedi, bu senin trenin. Aşağıda da inebilirsin perona. Şimdi Mekke'ye gidecek bir kalabalık grup var. Onların arasına karıştım. Trene doğru yürüyorum. Tertemiz her yer var ya, tertemiz. Çalışanların hepsi, daha önceki Cidde videolarında da bahsetmiştim. İşte Bangladeş'ten gelen, Hindistan'dan gelen, buraya çalışmak için gelen göçmenler. Trenin kalkmasına yaklaşık 15-20 dakika kala alıyorlar yolcuları. 8. vagon bizim. Burası ilk vagon. Business. Benimki 8. vagon. 225 numaralı koltuğu satın aldım. Burası 8. vagon ekonomi. Şöyle geçelim. Bakın burada numaralar yazıyor. Benimki hemen kapıya yakın. 225. Üst tarafta çantalarınızı, eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Şöyle koltukları sizlere göstereyim. Suudi Arabistan'da prizler bu şekilde arkadaşlar. Dönüştürücüye ihtiyacınız var. Dönüştürücü olmadan şarj edemiyorsunuz. Ona göre hazırlıklı gelin. Burada da böyle valizlerinizi koyabileceğiniz bir alan var. İçerisi gayet serin. Şu karşıda bir tane şey var. Ekran var. Orada da rotayı gösteriyor. Öncelikle El Süleymaniye'ye gideceğiz. Bir tane istasyondan bahsetmiştim ya. Cidde'deki diğer istasyon. Orada diğer yolcuları alacağız. Daha sonrasında Mekke'ye gideceğiz. Bir aksilik olmazsa. Burada böyle bir şey yemek isterseniz, çalışmak isterseniz bir masa var. Buraya da sanırım içeceğinizi koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. 50 dakika boyunca yolculuk yapacağız burada. Çöp koymuşlar. Gayet güzel, tertemiz. Geri yatmıyor dedim ama bu arada bakın şöyle basıyorsunuz buna. Şöyle aşağı doğru kayıyor bu. Yani aslında yatıyormuş. Şöyle göstereyim. Birazcık aşağı kaydı. Dilerseniz tekrar basıyorsunuz. Dikeltiyorsunuz. Birazdan trenimiz kalkacak arkadaşlar. Mekke'ye geldik. Şimdi ilk işim istasyonun dışına çıkmak ve Mescid-i Haram'ın olduğu bölgeye doğru ilerlemek. Bir taksi bulmam lazım ya da bir toplu taşıma varsa Mescid-i Haram'ın olduğu tarafa doğru ilerleyeceğim. Benim otelim oraya yakın. 1,5 kilometre uzaklıkta Mescid-i Haram'dan. Otelime gitmem lazım. Daha sonrasında check-in yapacağım ve Kabe'yi ziyaret etmeye gideceğiz.
Çok güzel kokuyor ya burası. Nasıl bir koku sıkmışlar bilmiyorum ama acayip güzel bir koku var içeride. Arka tarafta bazı dükkanlar var. Araba kiralama ofisleri görüyorum. Ama herhangi bir yerde şey görmedim ya. Belki şu ileride olabilir, bilet ofisi. Benim gözümden kaçtı büyük ihtimalle. Yani ben bileti online aldım ama sanırım böyle tren istasyonuna gelip de alabilirsiniz. Çok emin değilim. Yine de bir onu araştırın, sorun arkadaşlar. Benim gözüme bir bilet ofisi şu ana kadar çarpmadı, göremedim. Belki ben görememişimdir dediğim gibi. Mutlaka vardır ya. Burada makineler var. Bu makinelerden bilet alabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bakın burada seçiyorsunuz. Tek yön, gidiş dönüş ya da işte bir biletiniz varsa ya da rezervasyon yapmak istiyorsanız bu seçeneği seçiyorsunuz. Kartla ödeme kabul ediyorlarmış sadece. Nakit ödeyemiyormuşsunuz. Buradan biletinizi alabilirsiniz. Bakın. Haramyan High Speed Railway. HHR Train yazarsanız dediğim gibi uygulama olarak indirseniz online'da alabilirsiniz. Ama istasyonlarda bunlar da var. Bunlardan da bilet alabilirsiniz. Is this part for Mescid-i Haram? Yeah. Okay, can I pay cash or card? Cash. Okay. Thank you, şükran. Arkadaşlar buradan şimdi bilet aldım. Mescid-i Haram'a 8 real ödeyerek otobüsle gidebiliyorsunuz. Şimdi parayı cebime koyayım da. Şükran. Yani buradan taksiye binmenize gerek yok. Mescid-i Haram'a gideceksiniz. 8 real ödeyerek otobüsle geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi dilerseniz taksiye de binebilirsiniz yani. Sizlere kalmış. Kartla da ödeme yapabiliyorsunuz, nakit de ödeme yapabiliyorsunuz. Ben nakit verdim. Şöyle arkaya doğru geçelim. ...7A numaralı otobüs. Böyle bir terminale geldi. Şansıma benim otelimin hemen arka tarafında bu terminal. Bizim Uğur var. Uğur Kola. Buradan da kardeşime selam olsun. O önermişti bir tane otel. Orada kalacağım. Şimdi hızlıdan oraya doğru gidiyorum. Otel burası. El Kisva Towers Otel. Kaç katlı buraya? Burada kalacağım. Şimdi resepsiyon nerede? Onu bulalım. Heh, ileride sağda. Check-in yaptım. Odaya çıktım şimdi arkadaşlar. 25. kattayım. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Ama tabii ki El Haram gözükmüyor. Şu taraflarda bir yerde kaldı. Yani şöyle çaprazda bir yerde kaldı. Gözükmüyor. Büyük ihtimalle oraya bakan odalar daha pahalıdır. 25. kattayız. Mekke'ye geldik sağ salim. Burası odam. Böyle 2 tane yatak var. Gecelik 38 dolar. Burası tuvaleti, banyosu. Şöyle göstereyim sizlere. Bir gece burada konaklayacağım. Daha sonrasında uzatır mıyım bilmiyorum. Yani şu an bir gece kalacak şekilde plan yaptım. Şimdi hazırlanacağım. Sonrasında Kabe'ye gideceğiz arkadaşlar. Oldu sanırım ya. Arkadaşlar ihramımı giydim. Cidde'den almıştım bunu. Nasıl giyileceğini bilmiyordum. YouTube'da bir sürü video varmış. Onları izleyerek nasıl giyileceğini öğrendim. Artık çıkmaya hazırım. 30 riyal ile 50 riyal arasına satılıyor ihramlar. Dikişsiz kumaştan yapılan 2 bez parça. Birisiyle belden aşağısını örtüyorsunuz. Buna izar deniyormuş. Vücudunuzu örttüğünüz kısma da rida deniyormuş arkadaşlar. Şu şekilde giyiyorsunuz. Hatta kemerleri var, böyle beli sıkılaştırıyor ama bir teknik gösterdi çocuk şeyde YouTube'da. Böyle katlıyorsunuz şu şekilde. Yani düşmüyor diyor. Ben de öyle yaptım. Hakikaten sağlam duruyor. Düşmüyor. Bel çantası falan takanlar var. Kabe'ye gittiğimizde kamera falan götüremeyeceğim. Yanıma sadece odamın kartla giriş yapılıyor buraya. Kartı alacağım ve telefonumu alacağım. Bu kısımdan sonra artık telefonla devam edeceğiz arkadaşlar. Birkaç dakika sonra çıkacağım. Hazırlandım. Şimdi telefonun şarj olmasını bekliyorum. Hadi bakalım. Hazırım. Nasıl gözüküyorum? Şuradan şöyle kollarımı çıkarttım mı tamamdır. Bence oldu. Böyle birkaç farklı tarzda giyiyorlar ihramı. Hepsini gösteriyor YouTube'da. Bilekliklerim vardı hatırlıyorsanız. Onları kesmek zorunda kaldım.
Hiçbir şekilde giremiyorsunuz, öyle yasakmış. Şimdi telefonun şarjı dolsun, çıkacağım. Mescid-i Haram'a doğru yürüyorum arkadaşlar. Burada yol üzerinde bir sürü seyyar satıcı var. Seccade falan satıyorlar, farklı şeyler satıyorlar. Bu uzun kıyafetlerden, abayelerden böyle takılar makılar satıyorlar. Yürüyerek gidiyorum şimdi Haram'a doğru. Burada inşaat çalışmaları devam ediyor. Artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Otel falan yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bayağı bir gürültü yapıyorlar yani, onu söylemem lazım. Bayağı bir kalabalık var. Umre sezonu şu an. Ben turist vizesi aldım. Suudi Arabistan'a geldiğim videoda nasıl vize aldığımı anlatmıştım. Turist vizesiyle Kabe'yi ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Dilerseniz umre vizesi alıp gelip umre ziyareti de yapabilirsiniz. Şöyle kapıya doğru, şuradaki kapıya doğru yürüyoruz şimdi kalabalıkla. Bayağı bir insan kalabalığı var. Dünyanın en büyük mescidindeyiz arkadaşlar. Mescid-i Haram'dayız. Şimdi bu videoda bazı bilgiler vereceğim. Eksikler mutlaka vardır. Yanlış bilgi vermemek adına işte ilahiyat fakültelerinin yayınladığı makaleleri birazcık okudum. Bazı belgeseller izledim. Yanlışım olursa affola. Yani pek bilgi sahibi olduğum konular değil, dürüst olmak gerekirse. Sizler yorumda yanlışları düzeltirseniz, bildiklerinizi aktarırsanız çok sevinirim. Dilim döndüğünce sizlere hem etrafı göstereceğim, hem insanlarla tanışabilirsem, çünkü Türk kafileler de var, sohbet de etmek isterim. Bir de bildiklerimi sizlere aktaracağım. Kabe'ye ne kadar yaklaşırsanız otel fiyatları o kadar artıyor bu arada, onu söyleyeyim sizlere. Şöyle hatta biraz geniş açı alayım da şu otelleri göstereyim. Valla 500 dolarla 1000 dolar arası fiyat gördüm Booking'de. Belki daha da pahalı olduğu dönemler olabilir, çok emin değilim. Mesela şu Zemzem Tower mıydı o, çok hatırlamıyorum ismini de, oradan yukarıdan Kabe'yi görebiliyorsunuz. ...79 numaralı bu kapıdan gireceğiz. Kral Fahd kapısıymış arkadaşlar burası. Ara ara geniş açıya alıyorum ki daha fazla şey gösterebileyim. Şu şekilde terlikle girebilirsiniz. Çıplak ayakla girebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. İçerisi bayağı serin bu arada. Bayağı serin içerisi. Şöyle kalabalığı da bir yandan göstereyim sizlere. Kabe'yi görüyorum buradan. Kabe'ye doğru emin adımlarla insanlar yürüyorlar. Dediğim gibi ciddi bir kalabalık var. Günün en kalabalık saatine geldim. Nusuk uygulamasından yer ayırtmıştım, yani hani hangi saatler arasında geleceğimi söylemiştim ama kimse kontrol etmedi. Düşündüğüm gibi oldu, yani bu kadar kalabalık bir grup, bunun içerisinde zaten kontrol etmeleri pek mümkün gelmemişti. Öyle de oldu arkadaşlar. Şimdi mataf denilen kısma yürüyorum. İslam aleminin kalbine ve kıblesine geldik arkadaşlar. Şu an Kabe'deyim. Mataf olarak adlandırılan, insanların tavaf ettiği yere geldim şimdi. Karşımızda Kabe var. Bayağı bir kalabalık var. Şöyle sizlere etrafı göstermek istiyorum bir yandan. Kim buraya gelmeyi diliyorsa umarım o dilekleri gerçek olur ve burayı ziyaret eder. Gelip burada ibadet eder. Ona nasip olur. Şöyle tavaf ettikleri kısma doğru yaklaşıyorum yavaş yavaş.
Bayağı bir kalabalığın arasında kaldım. Burada sıkış tepiş ilerliyor herkes. Yanlış görmüyorsam Hacerül Esved taşı var orada. Şimdi tavafın içerisindeyim. Tavaf hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Hacerül Esved'se ve Kabe'ye sol tarafınızı dönüyorsunuz. Yani sol kolunuz oraya bakıyor. Hacerül Esved'den başlayarak Kabe'nin etrafında 7 kez dönüyorsunuz arkadaşlar. Her bir dönüş şaft olarak adlandırılıyor. 7 kez döndüğünüz zaman tavaf etmiş oluyorsunuz. Çok fazla insan var ve sıkış tepiş, o yüzden terledim birazcık. Yaklaşmaya çalışıyorum ama çok zor. İslam alemi için dünya üzerindeki en kutsal yer olan Kabe hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. İlk defa Hz. Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen Kabe-i Muazzama, Hz. Adem'den itibaren pek çok defa tamir edilmiş veya yeniden yapılmış. Rivayetlerde meleklerin Kabe'nin yapımına yardım ettikleri belirtiliyor. Daha sonrasında Kabe, Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden temelleri üzerine inşa edilmiş. Kabe'ye baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi Kabe'nin örtüsü oluyor. Kabe'nin örtüsüne Kisve-i Şerif deniyor. Mekke'de bulunan Masnaatül Kisve'de, yani örtü fabrikasında Kabe'nin örtüsü dokunuyormuş. Burada Suudi Arabistan vatandaşı 70 işçi çalışıyormuş ve yılda sadece bir örtü üretiliyormuş. Kabe örtüsünün dokunması, boyanması, işlenmesi ve hazır hale getirilmesi bir yıl sürüyormuş. Örtünün değişimi ise Kurban Bayramı'nın arifesinde yapılıyormuş. Kabe'ye baktığımızda dikkatimizi çeken bir başka şey ise Kabe'nin altın kapısı. Sadece devlet büyüklerine açılıyormuş bu altın kapı ve ziyarete gelen devlet büyükleri Kabe'nin içerisinde ibadet edebiliyorlarmış. Kabe'nin kapısına doğru yaklaşmak istediğiniz zaman birazcık mücadele vermeniz gerekiyor. Çünkü herkes kapıya doğru yaklaşabilmek için birbiriyle mücadele ediyor. Amaçları kapıya dokunabilmek ve orada dua edebilmek. Öylesine bir mücadele ki Kabe'nin maneviyatına yakışmayacak bazı görüntülere şahit oldum. Kapıya dokunmak isteyen bir tane adam yine kapıya dokunmak isteyen bir tane kadının eline defalarca gözümün önünde vurdu. Kendisini itekledi, çekiştirdi. Kısa bir arbede yaşandı diyebilirim o esnada. Hemen oradaki görevliler geldiler ve adamı oradan uzaklaştırdılar. Olaya anında müdahale ettiler ve ortamı sakinleştirdiler. Dediğim gibi oranın maneviyatına ve kutsallığına yakışmayacak bir hareketti. Şaşırdığımı da itiraf etmeliyim. Hacerül Esved taşından da kısaca bahsetmek istiyorum. Hacerül Esved siyah taş demek. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından Kabe inşa edilirken Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilmiş. Kabe'nin doğu köşesine tavafa başlangıç işareti olarak konulmuş. Hacerül Esved taşı ile ilgili araştırma yaparken şöyle bir rivayet okudum. Rivayete göre cennetten gelen Hacerül Esved taşı Hz. İbrahim tarafından tavafın başlangıcına alamet olsun diye Kabe'nin bir köşesine yerleştirilmiş. Ve yine rivayet odur ki bu taş cennetten çıktığı zaman sütten daha ak imiş. Fakat zamanla kendisine dokunan insanların günahları sebebiyle kararmış. Son olarak şunu da aktarmak istiyorum. Tavaf sırasında erkeklerin ihrama girdiğini aktarmıştım. Kadınlar için erkekler olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti söz konusu değilmiş. Kadınlar elbise, başörtüsü, çorap, ayakkabı gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyiyorlarmış. Bu şekilde tavaf ediyorlarmış. Tavaf edilen yerin ismi ise Metaf bu arada dostlar. Onu da aktarmış olayım. İslam dininin en kutsal yerinde ibadet devam ediyor arkadaşlar. Birçok insan duygusal anlar yaşıyor. Şimdi karşımızda Kabe duruyor. Kabe Arapçada Kaab kökünden geliyormuş. Kaab da dört köşeli veyahut da küp anlamına geliyormuş. Birçok insan burada bayağı duygusal anlar yaşıyor ama kapının o tarafa doğru yaklaştığımda bayağı bir şey oldu. Böyle sinir harbi olan yaşayanlar oldu. Yani buranın kutsallığına yakışmayan bir şey. Çünkü insanlar buraya ibadet etmek için geliyorlar. Bir tane ablaya çok üzüldüm. Adam şeye dokunabilmek için, şu kapının o kısma dokunabilmek için ablanın eline falan vurdu yani. Hatta geldi bir tane asker, abi oradan çekti aldı.
Yani bilmiyorum, sakın yargılıyor olarak algılamayın bunu da şaşırdım açıkçası ve yakıştıramadım yani. Burası İslam dünyasının en kutsal mabedi. Beklemiyordum açıkçası böyle bir şey. Öğlen sıcağında sanırım çok kalabalık olmuyor ama akşam vakti daha da kalabalıklaşıyor burası çünkü sıcak. Yani oraya yaklaştım, inanılmaz bir sıcak ve şey var. İnsan nefes almakta güçlük çekiyor, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu askerde o şeyi koruyor. Hacerül Esved'in olduğu kısmı, o Hacerül Esved taşını koruyor. Yani oraya dokunmak için ciddi anlamda bir mücadele veriyorlar. O taşın da cennetten geldiğine inanıyorlar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi yeniden inşa ederken o taşı da bir köşesine koymuş. Gördüğünüz gibi Kabe küp şeklinde ve 4 köşesi var. Bir köşesine koymuş, o köşesinden tavaf etmeye başlıyorlar. Burada da zemzem suyu var arkadaşlar. Plastik bardak da koymuşlar. Dilerseniz zemzem suyundan içebiliyorsunuz. Burada revakları görüyoruz. Osmanlı döneminde yapılmış arkadaşlar bunlar. Yağmur suları için yapılmış. Üstünde kubbeler var. Önü açık ve üzeri kapalı. Şöyle göstereyim. Osmanlı döneminden bugüne kadar revaklar gelmiş durumda. Bahsetmek istediğim bir diğer konu ise say. Tavaf bittikten sonra say yapılıyormuş. Safa tepesine gelinerek kıbleye doğru dönülüyor ve niyet ediliyormuş. Sonrasında Merve tepesine doğru dua edilerek yürünüyormuş. Erkeklerin belirlenen bir yerde koşar adımlarla yürümesi dikkatimi çekti. Buna hervele deniyormuş. Safa'dan Merve'ye yürüyüş tamamlandığında bir şaft, yani bir tur tamamlanmış oluyormuş. Bu şekilde tam olarak 7 tur yapılıyor ve 7. turda Merve tepesine gelindiğinde say bitiyormuş. Say bitince ise tıraş olunup ihramdan çıkılıyormuş dostlar. İçeriye girmeyenler dışarıda saf tutmuş durumda. Bayağı bir kalabalık var çünkü gündüz vakti de eminim kalabalıktır ama akşam vakti hava biraz daha serin olduğu için insanlar akşam vakti gelmeyi tercih ediyorlar. Yoğunluk arttı içeride. İşte giremeyenler de ya da o izdihamda kalmak istemeyenler de böyle dışarıda ibadet ediyorlar arkadaşlar. Dünya üzerindeki en büyük mescit, Mescid-i Haram. İslam dünyasının kıblesi burası. Çok fazla Türk grup gördüm. Umre yapmaya gelmişler. Rahatsız etmek istemedim aslında. Biraz konuşmak istedim birkaç kişiyle de. Çok da rahatsız etmek istemedim. İnsanlar ibadet ediyorlar. Sadece selam verdim. Etrafı gözlemledim birazcık. Gerçekten dünya üzerindeki böyle sayılı yerlerden bir tanesi burası. O yüzden gözlem yapabilmek kıymetli. Yakından görebilmek kıymetli. Işıklar yanınca bambaşka bir atmosfer oldu. İnsanları serinletmek için böyle bir sistem kurmuşlar her yere. Bakar mısınız kalabalığa? İçeride bebek de gördüm. Böyle 80-90 yaşına gelmiş 2-3 tane teyze vardı. Onları da gördüm. Yani 7'den 70'e Müslümanların gelip ibadet ettiği bir yer burası. Kavga ediyordu daha demin çocuklar.
Birbirlerine yumruk salladılar. Bir tane amca geldi, ayırdı. Sonra bir tanesi arkasını dönüp gitti. Kalabalıktan uzaklaştım. Videoyu öyle bitireyim istedim. Kabe'ye giriş yaptığım kapı hemen gördüğünüz tarafta kaldı. Buraya kadar taksiler geliyor. Eğer oteliniz uzaksa taksiyle de gelebiliyorsunuz buraya. Baksanıza bayağı bir taksi var. Böyle ara sokaklarda restoranlar vesaireler var. Bir sonraki videoda yine Mekke'de olacağız. Bu sefer farklı bölgelerini, yerlerini göstermek istiyorum. Şimdilik sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Mescid-i Haram arkamızda kaldı. Vallahi annesinin babasının kucağında böyle bebek de gördüm. Tavaf ediyorlardı. Birkaç tane teyze gördüm. Artık akrabaları mı, yakınları mı, eşi dostu mu koluna girmiş teyzelerin. Var belki 90. Yani böyle zar zor yürüyor. O da tavaf ediyordu. Dediğim gibi gönlünden geçen herkes umarım, isteyen herkes umarım gelir. Burayı ziyaret eder, ibadet eder, dua eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Seyyarlar hemen açıldı. Akşam olunca satışlar devam.